Kısa bir aradan sonra yeniden merhaba. Hiç tek başınalığın nasıl bir şey olduğunu hissettiniz mi? Hayır. Çünkü insanlardan soyutlanırken ailenizle ilgileniyor olabilirsiniz ya da işinizi düşünüyor, kitap okuyor, müzik dinliyor. O yüzden her şeyden soyutlanmanın hissini muhtemelen yaşamadınız. Biraz bunu deneyimleyebilmek veya ne olduğunu tam olarak anlayabilmek için yalnızlık ve teklikten bahsetmek istiyorum. Yalnızlığı kendimize olan yabancılığımız olarak tanımlayabiliriz. Teklik ise bizim doğamızda var olan en önemli özelliğimizdir. Bunun farkında bile değilizdir. Yalnızlık korkudan, teklik ise özgürlükten beslenir. Tüm yaşam sürecimiz korkuları özgürlüğe dönüştürmekten ibaret. Hepimizin tekliğe yolculuk süreci doğduğumuz anda başladı, devam ediyor ve devam edecek. Dış dünyada algıladığımız her şey içimizdekinin dışa yansımasından başka bir şey değil. Bu bilgi zaten varoluşumuzda var. Bunu bilmek ayrı, içselleştirmek ise apayrı bir şey. Bize öğretilen hayatın mücadele istediği, bedeller ödettiği ve bunları yaşamamak için çok ince hesaplar yapmamız gerektiğiyle ilgili. Zihnimiz sürekli çalışır, hiç susmaz ve bize hayata karşı bir duruş sergilememizi söyler. Bu düzeyde ya kendimizle ya da başkalarıyla kavgalıyızdır. Ya kurban ya kahraman oluruz. Haklılıklara veya haksızlıklara odaklanırız. Kurban rolündeysek çevreden sempati ve ilgi görürüz. Zalim rolündeysek insanları ezer geçeriz, hiçbir şey umurumuzda olmaz. Ve her zaman her şey karşıtıyla var olur. Her durumda dualitedeyiz ve aynı sahnede rol alan eşit oyuncularız. Sistem birini iterken diğerini çekmesiyle var olan bir dansa benzer. Dışarıdan gördüğümüz her şey aslında pistte o durum veya o kişiyle birlikte olduğumuz anlamına gelir. Taraflardan biri bırakırsa bağ kopar, dans biter. Yani aslında kendi rollerimizi seçerek yalnızlığımızdan kaçarız. Birileriyle uğraşarak veya kendimizle uğraşarak yalnızlığımızdan kaçarız. Negatif dünyada yaşadığımız için acılar prim yapar ve insanlık acıdan zevk alır. Onunla empati kurar ve kendini bir işe, bir şeye bağlanmak zorunda hisseder ki acıdan, yalnızlıktan kurtulsun. Tüm bağımlılıklarımız yine yalnızlığımızdan kurtulmak için. Tüm kimlikler, görevler, başarılar, mal, mülk, para, aile yalnızlığımızdan kaçmak için vardır. Kişi kendinden kaçmak için yalnızlık algısının derecesine göre bedenini veya ruhunu yavaş yavaş söndürmeye uğraşır. Yalnız hissetmemek uğruna insanoğlu her türlü ödünü vermeye hazırdır. Onun içinmiş gibi yaparız. Doğallıktan uzaklaştıkça bu kendini unutma hikayesi giderek artar. Yalnızlık bir algıdır ve yaşam içinde olur. Alma-verme dengesi ve özün ifadesi burada çok önemlidir. Eğer özün ifadesi sevgi ise vermek mi yoksa almak mı istiyoruz? Sevgiyi karşıdan bekliyorsak ya da verirken bir karşılık bekleyerek veriyorsak, burada yalnızlık algımız güçlü anlamına gelir ki bir dilenciye sadaka verirken bile başımızın gözümüzün sadakası olsun diye veriyoruz. Özden çalışmak demek o anda içinden geldiği gibi alıp veya vermekten ibarettir. Doğal akış da budur. Dönüp arkamıza bakmayız bile yardım ederken. Bu gibi durumlardaki kendimizle dürüstçe hesaplaşmamız en güzel samimiyet ölçer aracımızdır. Teklik bilincinde ise dışarıda hiçbir şey yoktur. Hiçbir şeye ihtiyaç duymadan kendimize yettiğimizi hissederiz. Nefsimizi beslememizi sağlayan fiziksel veya ruhsal kancaya ihtiyacımız yoktur. Dış dünya ile iletişim kurarken alma-verme dengesi mükemmel kurulmuştur. Beklentilerin karşılanacağına daima sonsuz bir güven vardır. Hiçbir şey istediğimiz gibi olmasa bile bir sebebi olduğunu ve bunu şu anda göremediğimizi biliriz. Gerisini sistemin halledeceğine dair teslimiyet içindeyizdir. Hayat ile mücadelemiz yoktur. Hayatın tam merkezinde doğamıza uygun yaşarız. Dışsal etkiler içsel dengemizi etkilemez. Şimdi ve buradayızdır. Tüm varlığımızda aldığımız her nefeste rotamız bellidir. Tüm yaşantımız yalnızlık ve teklik arasında gidip gelmektedir. Teklik doğamızda vardır,
Teklikten beslenen ilişki korkudan doğmaz, ışıktan doğar. Bu da yaşamın ta kendisidir. Işığımızla dünyamızı aydınlatacağımız güzel günler dilerim.